Saçım başım düzgün mü Brian? İyi. Merhaba, ben Doktor Göksel. Her videoda bunu söylemek zorunda mıyım acaba? Orada yazıyor zaten Doktor Göksel'in videosu diye, bence gerek yok. Hadi bakalım. Herkese merhaba. Kısa bilgilendirme videolarına devam ediyoruz. En sık sorulan soru burun estetiği hakkında. Tahmin edin ne? Evet, doğru tahmin ettiniz. Burun estetiği fiyatları. Google'da taradığınızda da en çok bu sorulmuş zaten. Fiyat ne, fiyat ne, fiyat ne? Aslında çok haksız değil insanlar. Hakikaten fiyatına göre kendimizi hazırlamamız gereken bir konu bu. Elbette sonuç iyi olsun istiyoruz. Elbette istediğimiz gibi olsun istiyoruz. Elbette en iyi doktora ameliyat olmak istiyoruz. Ama fiyatlar bizi korkutuyor. Burun estetiği ameliyatı fiyatları neye göre oluşuyor? Bu konuda size biraz ipucu vermek istiyorum bu videoda. Birçok faktör var. Birincisi burnunuzun durumu. Şimdi hiç ameliyat olmamış bir burnun ameliyatıyla daha önce ameliyat geçirmiş, travma geçirmiş ya da birkaç kez ameliyat olmuş bir burnun durumu farklı. İşimiz zorlaşıyor eğer daha önceden bir ameliyat geçirdiyseniz ya da ciddi bir travma geçirdiyseniz ya da doğumsal bir bozukluk var ise, orada bir takım dokular eksikse, tamamlanması gereken bir takım dokular varsa işler zorlaşıyor. O zaman tabii ameliyat fiyatları da buna göre değişiyor. Ne kadar zorsa fiyat o kadar yükseliyor çünkü yapılacak işlem de farklı oluyor. Sadece burnun kendi içerisinden kıkırdak almak yetmiyor. Bazen kaburgadan kıkırdak almak gerekiyor. Bazen kulaktan kıkırdak, bazen yumuşak doku, bazen yağ dokusu derken ciddi bir kompleks ameliyata dönüşebiliyor burun ameliyatları. İkinci ve belki de en önemli konulardan bir tanesi de doktorunuzun deneyimi. Burun ameliyatı çok kompleks bir ameliyat. Birçok dokunun birleştiği ve şekillendirmesi zor bir organ. Estetik ameliyatlar arasındaki en zor ameliyat diyebilirim. Öğrenmesi yıllar sürüyor. Felsefeyi anlaması yıllar sürüyor. Ve o kadar dinamik bir konu ki her gün yeni bir teknik, her gün yeni bir enstrüman, teknoloji değişiyor derken doktorunuzun bu teknolojiyi takip edip etmediği, buna yatırım yapıp yapmadığı, doktorunuzun bu konudaki eğitim için harcadığı zaman, para, bunların hepsi aslında burun estetiği ameliyatının fiyatını etkileyen faktörler. Üçüncü faktör, teknoloji faktörü. Biraz önce söylediğim maddenin içinde vardı aslında. Bu konudaki teknolojiyi takip etmek, yeni teknolojilerden yararlanmak maliyeti arttıran bir konu. Hele hele ülkemizde bu teknolojiyi takip etmek ne yazık ki ekonomik dalgalanmalar nedeniyle her zaman çok kolay olmayabiliyor. Maliyeti ciddi arttırabiliyor. Bir başka faktör hastane. Hastanenin yaptığı yatırım, yoğun bakımından tutun da dekorasyonuna kadar yaptığı yatırım aslında hastanenin bu ameliyatlar için verdiği fiyatı etkiliyor ister istemez. Dolayısıyla hastane seçimi ve doktorunuzun hangi hastanede bu ameliyatı rahat yapacağı çok çok önemli. Bu da maliyetleri etkileyen ikinci bir faktör. Özetlemek gerekir ise 1. Sizin burnunuzun durumu, 2. Doktorunuzun deneyimi, eğitimi ve bu işe yapmış olduğu yatırım, 3. Teknolojik yatırım, 4 de hastane. Bunlar ameliyatı fiyatını etkileyen faktörler. Önerilerde bulunacağım tabii fiyat konusunda. Tabii ki herkes en iyisini istiyor ama birincisi bu ameliyat için uygun zamanı bekleyin. Ekonomik olarak da uygun zamanınızı bekleyin. Acele etmeyin, panik olmayın ve doğru zamanda doğru doktora ameliyat olmayı tercih edin. Apar topar ameliyat kararı vermeyin. Kredi alarak, borç alarak burun ameliyatı olmayın. Bu da çok çok önemli. Çünkü bir yükün altına girmek psikolojik olarak ek baskı yaratıyor. Zaten burun ameliyatı zor bir süreç. Ağrısız anlamında değil. Bekliyorsunuz, sabrediyorsunuz, şişlikler iniyor, iyileşme takip ediliyor falan. Psikolojik bir strese giriyorsunuz. Artı bir de maddi yükün altında ezilecekseniz stresiniz artabiliyor. O yüzden benim önerim, şahsi önerim, uygun zamanda, sizin açınızdan uygun koşullar gerçekleştiğinde bu ameliyatı geçirmeniz yönünde. Şöyle bir örnek verilebilir. Bu fiyatlandırmanın nasıl yapıldığına dair. Diyelim bir araba alıyorsunuz. Bu arabanın fiyatlandırmasını yaparken sadece kullandıkları metale, lastiğe, vidaya harcadıkları parayı hesaplamıyorlar. Neyi hesaplıyorlar? Oradaki mühendisin işte eğitimli olması, bu konudaki deneyimi, şusu busu bir yana, bir yandan da kalite kontrolü, daha sonrasında verdiği hizmet, bu da çok çok önemli. Çünkü bir aracı aldığınız zaman servisinden hizmet alabiliyorsunuz. Servis hizmetine yaptığı yatırım. Bunların hepsi fiyatı etkileyen şeyler. Dolayısıyla A arabasıyla B arabası ikisi de yürüyor, ikisi de gidiyor ama arada ciddi bir fiyat farkı var. Ve bunu biliyorsunuz ki A'yı tercih ettiğinizde farklı bir fiyatı ödeyip farklı hizmet alacaksınız. İçindeki hissiyatınız da farklı olacak. Onun için yani tabii ne kadar iyi örnek oldu bilmiyorum ama bir ürün ya da bir hizmeti değerlendirirken
bütünüyle değerlendirmek gerekiyor. Sadece kullanılan malzemesine falan filan değil, verilen hizmet, deneyim, eğitim, sonrasındaki alacağınız hizmet gibi konular çok çok önemli. Mesela burun estetiği ameliyatı çok güzel geçiyor ameliyat. Süper bir doktorun elinden çıkıyorsunuz ama sonrasındaki takip süreci de o kadar önemli ki. Çünkü bir yere kadar doktorunuz sizin iyileşme dokularınızı, iyileşme sürecinizi tahmin ederek cerrahi yapabiliyor. Sonrasında takip edip sizinle olan diyaloğu, bu takip sürecini nasıl geçirdiği, sonrasında oluşabilecek bir takım sorunlarda nasıl yaklaşacağı da aslında çok çok önemli. Yani tıpkı başka sektörlerde, hizmet sektörlerinde olduğu gibi burada da yapılan iş ve sonrasındaki süreç aslında hizmetin kalitesini belirliyor. Evet, burun estetiği fiyatları konusu en çok sorulan, en çok taranan konulardan birisi ve insanlar hep bu fiyatların nasıl belirlendiğini de merak ettikleri için umarım bu video sorularınıza cevap olmuştur. Bir nebze size faydam dokunmuştur. Evet, kanalımızı takibe devam, abone olabilirsiniz. Ayrıca bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Görüşmek üzere, yeni videolar yolda.